Ev sadece tuğla ve betondan örtülü bir sığınak mıdır? Yoksa ruhumuzun dış dünyadaki kaostan kaçıp nefes aldığı o dokunulmaz mabet mi? Eski kadim öğretilerde ev, insanın kalbinin bir uzantısı olarak kabul edilirdi. Kapı kilitleri sadece hırsızlar için değildi. Kilitler aynı zamanda ruhu zehirleyen enerjileri dışarıda tutmak içindi. Ancak bugün o kilitler pas tutmuş durumda. Evinizde nedensiz kavgalar mı patlak veriyor? Kazandığınız paranın bereketi su gibi akıp gidiyor mu? Sebepsiz bir ağırlık, kronikleşen hastalıklar veya geçmeyen bir huzursuzluk mu var? Belki de sorunu çok uzakta arıyorsunuz. Belki de sorun misafirperverlik adı altında kendi ellerinizle kapıyı açtığınız kişilerdir. Büyük İslam düşünürü ve mutasavvıf Muhyiddin İbnül Arabi tam 9 asır önce Futuhat-ı Mekkiye'nin satır aralarında insanlığı sarsıcı bir gerçeğe karşı uyardı. O, insanları sadece biyolojik varlıklar olarak değil, çevrelerine enerji yayan tesir merkezleri olarak görüyordu. İbnül Arabi'ye göre kıyamet kopmadan önce her haneye uğrayacak olan şeytanın görünmez ordusunu taşıyan 4 tip insan vardır. Onlar evinize girdiğinde sadece bedenleriyle girmezler. Onlar beraberlerinde bir yıkımı sürüklerler. Hazırsanız kapılarınızı kimlere kapatmanız gerektiğine dair bu kadim uyarıya kulak verelim. Birinci tehlike, dili zehirli bir oktan farksız olanlar, kovucular ve dedikodu tacirleri. Modern psikoloji onlara toksik kişilikler diyor. Ancak İbnül Arabi'nin tanımı çok daha keskindir. O, bu kişilerin evinize girmesini zehirli bir sürüngenin yatak odanızda dolaşmasına benzetir. Bu profil evinize dost maskesiyle girer. Elinde çayı, yüzünde samimi bir gülümseme vardır. Ancak kelimeleri birer virüs gibidir. Senin iyiliğin için söylüyorum diye başlar cümlelerine. Aslında söylemezdim ama bilmen lazım diye devam eder. Ve o an evin manevi atmosferine bir darbe iner. Bu kişi aile fertlerinin arasına görünmez duvarlar örer. Eşi eşe, kardeşi kardeşe düşürür. Onun getirdiği haberler kalbinize şüphe tohumları eker. O evden gittikten sonra eşinize baktığınızda artık eski masumiyeti göremezsiniz. Annenizin, kardeşinizin sözlerinde art niyet aramaya başlarsınız. İbnül Arabi der ki, bu kişi konuştuğunda şeytan onun dilinde ikamet eder. Onun amacı bilgi vermek değildir. Amacı kaostur. Sır tutamaz. Emanete ihanet eder. Sizin yanınızda başkasını kötülüyorsa emin olun ki o kapıdan çıkar çıkmaz başkalarının yanında da sizi ve mahreminizi pazarlayacaktır. Bu kişinin girdiği evde o gittikten sonra bile yankılanan kavgalar, sebebi bilinmeyen gerginlikler miras kalır. Çünkü o fitne ateşini yakmış ve uzaktan izlemek üzere geri çekilmiştir. İkinci tehlike, belki de fiziksel zararı en hızlı hissedilen gruptur. Gözüyle tüketenler, hasetçiler. Metafizik dünyada nazar olarak bildiğimiz kavram aslında yoğunlaştırılmış negatif enerjinin ta kendisidir. İbnül Arabi bu bakışı ateşin odunu yiyip bitirmesine benzetir. Bu kişi evinize girdiğinde sanki bir sayım memuru gibi çalışır. Sahip olduğunuz her nimeti, her mutluluğu, her başarıyı zihninde listeler. Ne güzel evim var derken kalbinin derinliklerinde o evin yıkılmasını arzu eder. Çocuğun ne kadar zeki derken kendi çocuğunun başarısızlığının acısını sizden çıkarmak ister. Bu basit bir imrenme değildir. Bu sizin elinizdeki nimetin yok olmasını isteme hastalığıdır. Hasetçinin bakışı kuantum düzeyinde bir müdahale gibidir. Baktığı yerdeki bereketi kurutur. Sağlam eşyayı bozar, sağlıklı bedeni yatağa düşürür. Onları tanımak zor değildir. Sizin başarınızı küçümserler. Kendi dertlerini devleştirir, sizin sevinçlerinizi şans olarak nitelerler. Başınıza bir musibet geldiğinde dudakları geçmiş olsun derken gözlerinin içi güler. İbn Arabi uyarır. Bu kişi evinizdeyken bereketiniz delik bir kovadan boşalan su gibi akıp gider. Evinizdeki huzur onun negatif çekim alanında yok olur. Üçüncü grup, manevi bağışıklık sisteminizi çökertenlerdir. Kalbi karanlık olanlar, açıkça günah işleyen ve bundan utanmayanlar. Modern insan, hoşgörülü olmalıyım, kimseyi yargılamamalıyım diyerek bu kişileri hanesinin baş köşesine oturtur. Ancak İbnül Arabi'nin perspektifinden bakıldığında bu bir hoşgörü değil, bir teslimiyettir. Bir evde Allah'ın adı anılmıyor, sınırlar ihlal ediliyor ve haramlar normalleşiyorsa,
O ev artık bir yuva değil, sadece bir barınaktır. Bu kişi evinize girdiğinde inançlarınızı alay eder, ibadetlerinizi küçümser, haramı size modernlik veya özgürlük ambalajıyla sunar. Bir kereden bir şey olmaz der, hayatını yaşa, bu kadar takma der. Tehlike şudur, üzüm üzüme baka baka kararır. İnsan en çok vakit geçirdiği 5 kişinin ortalamasıdır. Bu kişiyi evinize yani en savunmasız alanınıza soktuğunuzda onun karanlığı sizin aydınlığınızı boğmaya başlar. İbnül Arabi der ki, günahkar ile oturan onun günahının sessiz kaldığı sürece ortaktır. Onun yaydığı negatif enerji evdeki melekleri uzaklaştırır ve yerine kaostan beslenen varlıkları davet eder. Ve sonuncu, en tehlikeli kategori. Diğerlerini tanımak mümkündür. Dedikoducuyu susturursunuz. Günahkarı uyarırsınız. Ancak bu profil ukalemun gibidir. Münafıklar, ikiyüzlüler. İbnül Arabi'ye göre bu tip şeytandan daha tehlikelidir. Çünkü şeytan düşmanlığını açık eder. Ancak münafık dost postuna bürünmüştür. Yüzünüze karşı canım kardeşim der. Arkanızı döndüğünüz an Allah belasını versin der. Sizinle beraberken ağlar, sizinle beraberken güler. Ancak evinizden çıktığı an topladığı tüm istihbaratı, tüm zayıf noktalarınızı düşmanlarınıza servis eder. Evin mahremiyeti onun için bir malzemedir. Eşinizle olan sorununuzu, buzdolabınızdaki eksiği, çocuğunuzun hatasını dışarıda meze yapar. Onu nasıl tanırsınız? Çok zor ama imkansız değil. Dikkat edin, başkalarının sırlarını size getiriyorsa, sizin sırlarınızı da başkalarına götürüyordur. Bugün sizi göklere çıkarıyorsa, yarın yerin dibine sokacak potansiyele sahiptir. Bu kişiyi haneye almak, Truva atını kaleye almak gibidir. Surlarını sağlam olsa da düşman artık içeridedir. Peki ne yapmalı? İbnül Arabi insanlardan kaçın, dağlara çekilin demez. O akıllı olun, sınırlarınızı çizin der. Eviniz sizin mabedinizdir. Oraya giren herkes auranızda bir iz bırakır. Seçici olun. Evinize herkes almak zorunda değilsiniz. Dışarıda görüşün. Parkta oturun ama enerji alanınıza herkesi sokmayın. Ayıp olur endişesi ailenizin huzurundan daha değerli değildir. Sınır koyun. Girmek zorundaysalar evin her odasını açmayın. Yatak odası gibi mahrem alanlar bu enerjilere kapalı kalmalıdır. Manevi temizlik. Bu tür ziyaretlerden sonra evi mutlaka havalandırın. Fiziksel hava değişimi, enerjisel değişimi tetikler. Güzel kokular, tütsü, gül, misk, negatif frekansı kırar. Sesin gücü. Evde okunan veya dinlenen Kur'an, özellikle Bakara suresi ve Ayetel Kürsi, İbnül Arabi'nin en büyük tavsiyesidir. Bu ses frekansları negatif varlıklar için katlanılamaz bir kalkandır. Son ve en zor soru şudur. Aynaya baktığınızda bu 4 kişiden birini görüyor musunuz? Eğer biz başkasının evine gittiğimizde dedikodu yapıyor, haset ediyor veya ikiyüzlülük yapıyorsak önce kendi içimizdeki o görünmez misafiri kovmalıyız. Unutmayın, ev duvarlar değil, içinde atan kalplerdir. Kapıyı kime açtığınıza dikkat edin. Çünkü içeri giren bazen sadece bir misafir değil, kaderinizin ta kendisidir. Karar sizin, kapı sizin. Eviniz cennetiniz olsun.